Merhaba Meraklı Bakışlar ailesi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyici etkisi altına alan Squid Game sadece bir dizi değil, aynı zamanda çok daha derin bir toplumsal ve psikolojik analiz sunuyor. Bu yapım, insan doğasının en karanlık yönlerini açığa çıkaran, toplumların içinde bulunduğu adaletsiz yapıyı gözler önüne seren, insanlık tarihinin karanlık yüzlerini sorgulayan bir başyapıt. Peki Squid Game nasıl bu kadar büyük bir etki yaratmayı başardı? Sadece bir kurgu mu? Yoksa gerçekte bu tür olaylar yaşanabilir mi? Bu dizinin arkasındaki sırları, karakterlerin psikolojik derinliklerini, kapitalizmin acımasız gerçeklerini, adaletsiz toplumsal yapıları ve bu yapının ortaya çıkış sürecini adım adım inceleyerek gelin bu sorulara cevap bulalım. Squid Game'in yaratıcısı, tıpkı dizinin ana karakterleri gibi kendi hayatında büyük zorluklarla karşılaşmış ve bu deneyimlerden beslenerek bu diziyi oluşturmuştur. Yönetmen Hwang, 2008 yılında büyük bir finansal sıkıntı içindeydi. Güney Kore'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, insanların işlerini kaybetmesine, borçlarının katlanmasına yol açmıştı. Bu ortamda Hwang, kendi kariyerinde de başarısızlıklar yaşıyor, yazdığı senaryoları yayınlatmaya çalışıyordu. Fakat her defasında ret yanıt alıyordu. Çaresizlik ve umutsuzluk içinde olduğu bu dönemde bilgisayarını satacak kadar maddi sıkıntı yaşıyor ve hayatını idame ettirmek için büyük bir mücadele veriyordu. Hwang, işte tam bu dönemde dünyanın pek çok yerinde popüler olan hayatta kalma temalı oyunları, özellikle de Battle Royale ve Liar Game gibi Japon yapımlarını okumaya başladı. Bu eserler insanların hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebileceğini sorguluyor ve toplumsal eşitsizliği, adaletsizliği işliyordu. Hwang, bu oyunların temalarından etkilenerek insanların yoksulluk ve çaresizlik nedeniyle ne kadar karanlık bir noktaya ulaşabileceğini gösteren bir hikaye yazmaya karar verdi. Kendisinin de borç batağında olmasından dolayı insanları umutsuzca hayatlarını değiştirme çabalarını, hayatta kalma içgüdüsünü, kapitalizmin kurallarına nasıl karşı çıktıklarını dizisinde işlemeye başladı. Ancak bu dizinin arka planında yalnızca bireysel bir hikaye değil, aynı zamanda Güney Kore'nin sosyal ve ekonomik yapısı da yer alıyordu. Squid Game'in arka planını anlamak için öncelikle Güney Kore'nin geçmişine ve ekonomik krizlerine bakmamız gerekiyor. 1997 yılında Asya finansal krizi Güney Kore'de büyük bir çöküşe ulaştı. Kriz, milyonlarca insanı borç batağına soktu. İşsizlik oranları yükseldi ve birçok kişi hem maddi hem de manevi olarak büyük bir yıkıma uğradı. Bu dönemde sadece büyük şirketler değil, sıradan insanlar da bu felaketten nasibini aldı. Birçok aile evlerini kaybetti, işlerini kaybetti ve hayatta kalabilmek için birbirleriyle rekabet etmek zorunda kaldı. Bu dönemin etkileri hala Güney Kore'nin toplumsal yapısında izlenebiliyor. Squid Game'in yarışmacılarının hayatlarını bir düşünün. Song Gi-yoon gibi karakterler, işlerini kaybetmiş, borçlarını ödeyemeyen, hayatta kalmak için her türlü zorluğa katlanmaya çalışan sıradan insanlardır. Gi-yoon'un yaşamı, bu insanların yaşadığı gerçek yaşamı adeta bir simgeye dönüştürmüş durumda. Dizideki her karakter, ekonomik krizlerin ve toplumsal eşitsizliğin kurbanlarını temsil ediyor. Bu karakterlerin yalnızca bir dizi karakteri değil, günümüz dünyasında karşımıza çıkan gerçek insanları temsil ettiğini görmek, diziyi izlerken izleyicilere derin bir acı ve empati hissi uyandırmakta. Squid Game'in en dikkat çeken yönlerinden biri, hikayesinde kullanılan çocuk oyunlarıdır. Dizinin adını aldığı ve çocukluk dönemlerinde popüler olan kalamar oyunu bir sokak oyunudur. Hwang, bu oyunları seçerken çocukluğunda oynadığı masum oyunları bir arka plan olarak kullanmayı planladı. Ancak Squid Game'in dünyasında bu masumiyet yerini ölümcül bir yarışmaya bırakıyor. Oyunlar çok temel kurallarla başlıyor.
Fakat bu kuralların ölüm kalım meselesine dönüşmesi dizinin gücünü arttıran unsurlardan biridir. Çocuk oyunlarının aslında insan doğasının en temel dürtülerini ortaya koyduğunu göstermek isteyen Hwang, çocukken masumca oynadığımız oyunların yetişkin hayatına ve toplumsal yapıya nasıl dönüştüğünü araştırmak istedi. Çocukken kazandığınız oyunlar belki size sadece bir eğlenceydi. Ama büyüdüğünüzde kazanmak, hayatta kalmak için yapılan bir mücadeleye dönüştü. Oyunlar hayatın zorluklarını simgeliyordu. Kazananlar her zaman sistemin elindekiler olurken, kaybedenler de her zaman daha da aşağıya çekilir. Dizinin ana karakterlerinin bu oyunlarda yaşadığı mücadeleler, izleyicilere bir nevi toplumun acımasız kurallarına karşı verilmiş bir direnişin simgesi haline geliyor. Özellikle kırmızı ışık, yeşil ışık gibi ilk oyunda, insanlar masum bir oyun gibi görünse de, hayatta kalabilmek için öldürülmek zorunda kalıyor. Bu sahne aslında toplumsal eşitsizliklerin, sınıf ayrımlarının ve baskı altında olan bireylerin yaşamlarının ne kadar kırılgan ve acımasız olduğunu gözler önüne seriyor. Squid Game yalnızca bir hayatta kalma hikayesinden çok daha fazlasıdır. Bu dizi kapitalizmin acımasız ve sömürgeci doğasını sert bir şekilde eleştiriyor. Yarışmacıların her biri büyük borçlar içinde debeleniyor. Hayatta kalmak için en ufak fırsatı bile değerlendirmeye çalışıyorlar. Sistemin kazananları her zaman güçlülerdir. Dizideki VIP'ler bu durumu en iyi şekilde temsil ediyor. Onlar için Squid Game bir tür eğlence. İnsanların acıları bir şovdan ibaret. Bu noktada dizinin en derin eleştirilerinden birini yapıyor. Yarışmacılar ölüm kalım meselesiyle karşı karşıya kalırken VIP'ler sadece eğleniyorlar. Bu modern toplumda elit sınıfların nasıl ayrıcalıklı bir şekilde yaşamaya devam ettiklerini ve alt sınıfların nasıl yok sayıldığını anlatan bir alegoridir. Dizinin sonunda 45,6 milyar wonluk büyük ödül bir umut ışığı gibi görünse de kazananlar bu parayı aldıklarında bile toplumsal yapının değişmeyeceğini fark ediyorlar. Gerçek kazananlar hiçbir zaman bu tür oyunlarda yer alan kişiler olmuyor. Kazananlar her zaman bu oyunları kuran ve kontrol edenler oluyor. Squid Game'in temelinde aslında dünyanın dört bir yanında yaşanan bazı olaylara da bir gönderme olduğu düşünülüyor. Gerçek dünyada organ ticareti, insan kaçakçılığı ve illegal bahis gibi konular dizinin kurgusal olaylarıyla paralellik gösteriyor. 1970'lerde Latin Amerika ve Asya'da mafyanın borçlarını ödeyemeyen insanlara ölümcül oyunlara zorladığı iddiaları dolaşıyordu. Hatta bazı raporlarda insanların ölümüne neden olan illegal bahis oyunları ve mafya düzenlemeleri tartışılmakta. Bu, Squid Game'in kurgusal dünyasının gerçekte de yaşanılabilecek bir tehlike olabileceğini gösteriyor. Hwang, bu diziyi tamamen hayal ürünü olarak tanımlasa da, hikayenin gerçeğe bu kadar yakın hissettirmesi, toplumda yaşanan adaletsizliği, eşitsizliği ve yozlaşmayı çok doğru bir şekilde yansıtmasından kaynaklanıyor. Squid Game yalnızca bir dizi değil, aynı zamanda toplumsal yapının acımasız kurallarına karşı bir uyarıdır. Dizinin her bölümü adaletin ne kadar kırılgan olduğunu ve toplumun en alt tabakalarındaki insanların hayatta kalabilmek için verdikleri mücadeleyi derinlemesine sorgulatıyor. Kazananlar her zaman güçlüler oluyor ve bu oyun sona erse de gerçekte kazananlar hiçbir zaman kaybetmeyenler oluyor. Squid Game'in gerçekte bir yansıması olup olmadığına karar verirken sadece diziyi değil, günümüz toplumsal yapısını ve ekonomik eşitsizliği de göz önünde bulundurmalıyız. Bazen en büyük oyunu kaybetmemek için oynadığınızda kaybettiğiniz şey yalnızca hayatınız değil, aynı zamanda insanlığınızdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.